Merhaba arkadaşlar. Harika bir evin çekimi için geldik. Evimiz büyük bir bahçe içerisinde. Şu anda yaz kış kalınan güzel bir ev çekimi yapıyoruz. 78 net metrekare artı 15 metrekare verandası olan bir ev seçeneği bu. Ön tarafında bahçesinde aydınlatma spotları, burada güneş enerjili aydınlatma seçenekleri, akıllı sulama sistemi gibi seçenekler var. Otoparkınız hemen bahçenizin girdiği yerin yan tarafında. Evde bahçenizin arka köşe tarafına konumlandırılmış durumda. Yerden yaklaşık 1,5 metre kadar yine yukarıda bir ev. Görüyorsunuz, rengi griye yakın bir renk seçilmiş. Hatta gri denebilir. Yukarıda bayrak deseni ve bayrak işlemesi. Evin etrafını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, verandanın yüksekliğini göstereyim şu şekilde. Duvarların üzerinde grinin haricinde beyaz çizgiler mevcut. Yukarıdaki işçilik detaylarını görmeniz için detaylı bir şekilde çekiyorum. Dekor malzemeleri, alüminyum doğramanın birleştiği yerde dekor malzemelerle bunun tamamlaması yapılmış. Alt tarafta yine tuğla desenli dekor malzemeleri kullanılıyor. Burada yeni trend olan yerden 1,5 metre kadar yukarıda demiştik. Yeni trend bu şekilde yüksek yaptırmak ve alt tarafa bakın şu şekilde depoya giriş yaptırmak. Bu ev yazlı kışlı normal kalınabilen bir ev arkadaşlar. Arkasını da göstereyim. Hemen depoya göstereceğim size. Arkadan da evin görüntüsü. Bu ev yazlı kışlı kalınabilen bir ev. Buradan da deponuza giriş yapabiliyorsunuz. Bunun geçişini biraz daha kolay yapmak isterseniz 2 metrelik yapabilirsiniz yüksekliğini. Deponun da lambasını açıp kapatmanız mümkün. Evin alt tarafında bu şekilde depo seçeneği çok bence mantıklı bir seçenek. Evin yan tarafında da yine bahçemiz var. Bakın, çatının birleşim noktaları, pencere kenarındaki sineklik detaylarını gösteriyorum. Bu evlerin biliyorsunuz maliyetini açıklama bölümünde paylaştık. Diğer modeller için de açıklama bölümüne bakabilirsiniz. Kanala desteğinizi bekliyorum bu arada. Şimdi evin ön tarafını size göstermek istiyorum. Biraz önce verandasını çekmiştik. Yerden 5 basamak yukarıya çıkarak 15 metrekarelik verandanıza ulaşıyorsunuz. Alt tarafta yine taş görünümlü dekorlar. Zeminde taş görünümlü seramikle merdivenler kaplanıyor. Burada alüminyum doğramalar kullanıyorsunuz. Cumbalı bir model. Bu modeli ben tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum cumbalı olmasını. Hem aydınlatma olarak hem evin iç ferahlığı olarak bu modeli tercih ediyorum. Sineklik detayını mutlaka atlamayın. Sürgülü sineklik ve bu tür evler biliyorsunuz genelde bahçelik yerlere yapıldığı için sineklik detayını atlamayın. Üstteki sundurma bölümündeki malzemenin de seçimine dikkat edin. Evin verandasına geçecek olursak 15 metrekare büyüklüğünde bir veranda tercih yapılmış. Büyük bir masa rahatlıkla sığıyor. Yukarıda led lambalı aydınlatma, dekoratif ve yalıtım amaçlı plastik ürünler. Karton piyer malzemeyi yukarıda görebilirsiniz. Burada yine cumbanın yan tarafındaki pencereniz karolajlı ve sineklik detayı düşünülmüş bir şekilde. Çelik kapınızın giriş tarafında akordeon sineklik mevcut. Evet, burada yine mutfak tarafınızdan giriş çıkış ve aydınlatma sağlaması için sürgülü kapılı bir pimapen PVC doğraması tercih edildi. Dışarıda priz ve musluk gibi detayları atlamamanızı tavsiye ederim. Verandanızın görüntüsü bütün bahçeyi görecek şekilde geniş tutuldu. 15 metrekarelik geniş bir veranda tercih edildi. Özellikle verandayı çok soruyorsunuz. Büyüklüğü ne kadar olmalı diye. Bence 15 metrekarelik bu şekilde kare model çok ideal görünüyor arkadaşlar. Bunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde bakın, perde detayına kadar her şeyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yani masanız çok rahat bir şekilde sığmalı. Televizyonunuz, priziniz, musluğunuz, her şeyiniz olmalı arkadaşlar.
Bu bölümleri özellikle detaylı gösteriyorum. Fazla soru geldiği için mutfak, banyo, bu ikisinden de çok soru geldiği için burayı da detaylı olarak çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş evin içerisine geçelim. Arkadaşlar evimizin içine geçiyoruz. Dışarıda klasik ve şık bir beyaz renkli çelik kapı tercihi yapılmış. Dediğim gibi burada da akordeon sineklik çok pratik oluyor. Hem yer kaplamıyor hem işinizi görüyor. Şimdi içeriye geçelim. Girişte bakın alt tarafta neredeyse tüm evlerin tercih ettiği bu laminat parke var. Çizgili, açık bir kahverengi tonlu ama ağırlıklı krem renkli laminat parke ile giriyoruz. Girişte, hemen girişte U şeklinde benim de sevdiğim mutfak tipi var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Mutfak tipini bu şekilde gösterebilirim. Evet. Mutfağımız bu şekilde. Buzdolabının en büyük boyu sığacak kadar alan var. Yukarıda led lambalar. Beyaz renkli ve üzerinde şöyle yakından göstereyim. Renkli desenleri olan siyah bir tezgah seçilmiş. Üçlü ankastre set görüyorsunuz. Evet. Dip taraflarda beyaz seramik tercih ediliyor. Hem görsel hem temizlik açısından çok konforlu arkadaşlar. Bakınız şöyle mutfağı göstereyim. Gerçekten şık bir mutfak dolabı. Buraları hanımlar daha fazla merak ediyor. Detaylı çekiyorum. Burada ayrı kapaklar var. Bakın. Bu arada bu videoların, prefabrik videoların izleyici kitlesini kontrol ettiğimde %70 civarında kadın izleyici çıkıyor. Teşekkür ediyorum ilginize. Çok anormal şekilde ilgi çekti bu videolar. Ne kadar soru geliyorsa özelden veya yorumdan bunları gerçekten not alıyorum arkadaşlar. Sorularınıza yönelik çekmek istiyorum. Çünkü bunu izleyen sizsiniz. Sizin ihtiyacınızın karşılanması lazım. Fiyat olarak dediğim gibi açıklamada bölüm var. Eğer bu açıklamadan net bir şekilde, daha net, ben şurasını da şu şekilde yaptırırsam ne kadar olur diye bir fiyat sorgunuz varsa lütfen WhatsApp'tan yazmanız yeterli, bir mesaj yeterli. Şu kadar metrekare, şu özellikte ev istiyorum demeniz yeter. Burası mutfak. Mutfaktan geçtiğiniz zaman şu şekilde kapıdan girmiştiniz. Bu arada kapının yan tarafında müthiş bir şekilde güzel bir görüntü. Bahçenizi görüyorsunuz. Sürgülü kapılı ve sineklikli verandanızı ve verandadan ileride bahçenizi, yanında da garajdaki arabanızı tam olarak görebiliyorsunuz. Işıklandırmaları falan da düşündüğünüz zaman akşam harika bir görüntü oluyor. Mutfakta şu çıkıntılı bölümü tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir çıkıntı olduğu zaman sanki ayrı mutfakmış gibi oluyor. Geniş bir salon var arkadaşlar. Metrekare olarak da zaten 78 metrekare artı 15 metrekare veranda var. Salon içeriye doğru hafif bir girintisi var. Bunun sebebi de salonu daha fazla genişletmek ve Cumba'nın o güzelliğine yer açmak. Ben Cumbalı modelleri daha çok seviyorum. Diğer modelleri istinaden daha fazla seviyorum ve tercih ediyorum. Kornişler, karton piyer detayları ve Cumba. Sevdiğim yer burası benim. Cumba'dan, yani burada böyle iki tane, şuraya ve şuraya iki tane koltuk koyduğunuz zaman ortada sehpayla böyle kahve keyfi, çiçeklerin direkt Cumba'dan göründüğü ortam her zaman hoşuma gitmiştir. Bir de Cumbalı evler diğerlerine göre çok daha fazla aydınlık oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bütün bahçenizi net bir şekilde görmeniz mümkün oluyor bu Cumbalarla. Karılajlı pencere. Evet, kalitesini görmeniz açısından buraları, detaylarını hiç atlamadan çekiyorum arkadaşlar. Yani bakın, hani pencereyi kapattığınız zaman böyle kemik hissi verecek size. Hani bu kaliteyi hissetmeniz gerekiyor. Kanala desteğinizi bekliyorum bu arada arkadaşlar. Salonumuzun mutfakla birleştiği noktada evet, bir küçük orta bölüm var. Bu orta bölümden sol tarafa doğru bir oda çıkıyor. Büyüklüğünü görmenizi istiyorum. Kapı olarak çok klasik ve çok tercih edilen bir Amerikan kapı tercih edilmiş. Bakın, beyaz renkli. Zeminde birleşim noktasını göstereyim size. Hani atlama olmayacak buralarda. Bakın, süpürgeliklerde işçilik hatası olmamalı. Buralar düzgün olmalı.
kocaman bir oda sizi karşılıyor. Diğer evlere göre burası biraz daha geniş. Artık priz ve düğme sayısının yeterli olduğunu söylemeye gerek yok. Kaliteden ödün vermeden en güzel evi sunmanız lazım. Karton piyerlerin detayları, büyük boy bir yatak ve etrafında artan boşluklar. Pencereniz gayet yeterli bir büyüklüğe sahip. Diğer odadan önce en çok sorulan yerlerden birisi banyo. Banyo bölümünde yine kapı. Bütün evin kapıları aynı şekilde. Aslında tırtıklı deri görünümlü. Şöyle göstereyim. Deri hissi veren bir yapısı var. Bence hoş bir detay olmuş. Banyoda tamamen duvarlar şu şekilde seramikle kaplı. Tepeye kadar bu şekilde. Bu şekilde göstereyim. Ortada gümüş çizgilikler var. Amortisörlü klozet tercih edildi. Burada bile sineklik atlanmayacak. LED lamba yukarıda. Yukarıda yine karton piyerler ve aynı zamanda plastik yalıtım ve görsel detaylar. Burada gümüş çizgiler, krom çizgiler şurada olduğu gibi aynı şekilde burada da dikine devam ediyor. Klozet kapanıyor biraz. Yavaş kapanıyor. O da güzel bir detay. O bile fiyat farkı arkadaşlar. İnanın o bile fiyat farkı. Zeminlerde yanlardaki fayansın devamı niteliğinde seramik fayans tercih edildi. Bakın duşakabin antrasit ve siyah cam. Bu antrasit rengi bir modadır. Gidiyor. Güzel aslında ama çok fazla tercih ediliyor. Yani başka renk alınmıyor gibi bir şey. Yine çıkıntılı duvar kağıtları arkadaşlar. Şuralar çıkıntılı hani düz değil. Evet, şu şekilde aynalığımızı gösterelim. Altta büyük Hilton lavabo. Bayanlar buraları daha detaylı istiyorlar. Hızlı geçmiyorum. Bir önceki videoda uyarmıştınız hızlı geçmemem konusunda. Burada derinliğini göstereyim dolabın. Bakın, derin bir dolap yapılıyor ki işinizi görsün. Büyük bir çekmece ve makinenizi koyacak alan. Evet. Banyoda gördünüz. Birleşim yerinde tabii ki yükseklik eşik olacak su konusunda. Orta bölümden simetrik olarak diğer odaya bakın. Zemin birleşim noktalarını gösterelim atlamadan. Bakın şu şekilde. Ve bu odada yine ferah bir oda olmuş. Karton piyer detayları. LED lamba. Yan taraflarda aynı şekilde. Ferah bir oda olmuş. Bakın 2 tane kocaman yatak var. 2 yatak rahat bir şekilde sığmış. Videoları daha iyi çekmem için eleştirinizi de bekliyorum arkadaşlar. Desteğinizle birlikte eleştirinizi bekliyorum. Yorumda şunu şöyle yapsanız, işte mesela birisi uyarmıştı, ses gelmiyor demişti. Mikrofon aldık. Onun gibi sevinirim. Daha iyi olmak istiyorum çünkü. Burada yine bahçenizin yan tarafını görünecek şekilde büyük bir pencere var. Fiyat alırken her detayı sormayı unutmayın. Atlamayın arkadaşlar. Bütün detayları sorun. Pencerenin markasında kullanılan boyanın renk tonuna, markasına kadar her şeyini lütfen sorun. Bu evi alıyorsunuz, içerisinde kalınıyor. Yani yazlı kışlı kalınıyor. Bu evin kalitesinden şüphenizin kalmamasını istiyorum. Minimum 1000 TL olarak fiyat verenler var, ancak bunun içerisine girdiğiniz zaman konuşurken işte su basmanı dahil değil, temel dahil değil, şu dahil değil, bu dahil değil. İşte boyayı şu kalitede kullanırız, duvar kalınlığını kağıttan biraz kalın kullanırız gibi detaylarla karşılaşabilirsiniz. 2 tane evi yan yana resmini göstersem, birini örnek veriyorum, söz gelimi 100.000'den yapsanız, diğerini 300.000'den yapsanız ikisini bakınca ayırt edemiyorsunuz. Ancak kalite detayda. Duvar içlerinde ne kullanıldı? Kapama malzemesi olarak, boya markası olarak, mutfak dolabı olarak ne kullanıldı? Şu mutfak dolabının 1/3 kadar yeri yapıp veriyorlar. O olmaz yani. Hani yakışmalı şöyle. Hoş gelmeli insanın gözüne. Çünkü burada yaşayacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar arkadaşlar sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Lütfen diğer modellere de bir göz atın. Kanalda bir sürü ev çeşidi var. Bu ev dediğim gibi 78 metrekare artı 15 metrekare veranda seçeneği. Diğer küçük model de var. Daha küçük model bakıyorsanız. Daha büyüğü de var. Daha küçüğü de var. Önemli olan sizin beğenmeniz. İyi günler diliyorum. Sağlıkla kalmanızı diliyorum.